masalarda yazmış. Önemli kişileri ağırlamış, tarihi önemli olaylarda tanıklık etmiş aslında bu bina. Böyle krallara, kraliçelere, başbakanlara hizmet ediyor. Adım attıkça ümidin artıyor, yaklaşıyorsun. Eğer rezervasyonunuz yoksa biraz giriş zor olabilir. Gerçekten harikaydı, yani dedikleri kadar varmış. Lütfen bu sırada kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet, bu videomuzda Viyana'daki kafe ve restoranları keşfedeceğiz. Viyana'daki restoranlar ve kafeler tarihi ve önemli bilim insanlarına, bürokratlara hizmet etmişler. Geçen yıl biliyorsunuz Viyana'ya gelmiştik. Bu yıl doyamadık, tekrar geldik. Zaten Viyana 1 ve Viyana 2 videolarımızı muhakkak izleyin. Müzeler, saraylar hepsi orada. Viyana kafe ve restoranları tek video yapmaya karar verdik. Geçen yıl geldiğimizde birçok kafe ve restoranta uğramıştık. Yani bu videoyu izlediyseniz eğer kafe ve restoranta doyacaksınız. Evet, dolu dolu kafe ve restoranları gezdiğimiz bu videoya hoş geldiniz. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Şimdi tren ile Eskişehir Meydanı'na doğru gidiyoruz. Kafelerin çoğu o bölgede yer alıyor. Zaten size haritadan da şuraya eklerim. Çoğu kafe rezervasyon usulü çalışıyor. Restoranlar da rezervasyon istiyor. Bazılarında ise kapıda kuyruk halinde beklediğinizde yine de içeride bir boşluk olduğunu alabiliyorlar. Biz Kafe Mozart'a şu an randevu oluşturduk. Oraya doğru gideceğiz. Evet, arkamızda Tuna Nehri var. Buraya bilinçli olarak gelmedik. Ters tarafa giden metroya binmişiz. Bir indik, karşımızda komple boylu boyunca Tuna Nehri. Şimdi kafelere rezervasyonlarımız var. Hemen vakit kaybetmeden karşı taraftaki metroya binip kafelere geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burada ulaşım çok rahat. İlk gelene biniyorsun, yanlış da binmiş olsan iniyorsun, tekrar biniyorsun, iniyorsun, tekrar biniyorsun. Buraya gelince limitli değil, limitsiz bilet almakta fayda var. Şimdi Viyana'nın kahve tarihinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasından sonra kahve çekirdeklerini çuvallar halinde burada unuttukları için Viyana kahveyle tanışıyor. Ve öyle bir tanışma ki bundan sonra kahvehaneler açılıyor, kafeler açılıyor. İnsanlar buralara geliyor, bürokratlar geliyor, bilim adamları geliyor. Viyana'daki ilk kahvehane ise 1684 yılında açılıyor. 1700'lü yıllara geldiğimizde 4 tane kafe varken 1800-1900'lü yıllara geldiğimizde 600 tane kafe oluşmuş oluyor. Gerçekten inanılmaz. Viyana'nın kahve kültürünü Osmanlı Devleti'nin taşıması ve onların da bunu benimseyerek ülkelerine yayması. Zaten bugün de birçok kafeye gideceğiz. Sonraki günlerde de diğer kafelere de gideceğiz. Tarihini ve tarihi dokusunun içerisini göreceksiniz. Lezzetlerini de merak ediyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Viyana'nın ünlü kafelerinden biri olan Kafe Mozart'ın oraya geldik. Şimdi oraya gireceğiz. Önümüzde opera binası, arkamızda da Otel Sahar bulunuyor aslında. Kafe Mozart'ın tarihçesinden bahsedecek olursak 1794 yılında yani Mozart'ın ölümünden 3 yıl sonra açılıyor. 19. yüzyılda da Kafe Mozart olarak anılıyor. Biz buraya rezervasyon yapmıştık. Hadi girelim. Şimdi Mozart Cafe'de meşhur turtasını ve de melen kahvesini söyledik. Buranın en meşhurları bu ikisiymiş. Bu ikisini deneyeceğiz.
her bir restorandaki en meşhurlarını tercih ediyoruz. Programımız tüm hızla devam ediyor. Buradan daha farklı yerlere de gideceğiz. Bize abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bu kafenin içerisinde çok ünlü bir filmin senaryosu yazılmış. İngiliz yazar Graham Greene 1948 yılında filmin senaryosunu bu masalarda yazmış. Filmin adı da The Third Man'miş. Dönemde çok sükse yapmış hatta. Çok da ünlü bir filmmiş. Bu kafenin bahçesine, bar kısmında da filmin bir kısmı da çekilmiş, eski Viyana kafesi olarak geçmiş. Viyana'ya Osmanlı Devleti'nden kahve çekirdeklerinin gelmesiyle kahveyle tanışıyor Viyana ve bunu da zaten kabul ediyor. Hatta bu kafede şöyle göstermek isterim ki Türk İş Kafe var. Yani Türk kahvesi var. Hatta Osmanlı lokumu ile beraber ikram ediliyor. Burada göstereyim size de şu. Aslında şöyle, biz Türk kahvesini çok seviyoruz ve içiyoruz hani Türkiye olarak. Viyanalılara çok acı gelmiş ve onlar da sütle karıştırarak yeni bir krema tarzında bir şey yaparak, hatta bizim söylediğimiz tarzında, latte tarzında bir kahve, biraz sonra da deneyeceğiz. Süt ile hafiflettirmiş oluyorlar. Buna da melange kahvesi demiş. Cafe Mozart'ın meşhur kahvesi. Biz de bundan söyledik. Cafe Mozart'ın da burada ünlü bir turtası varmış. Onu da söyledik. Şimdi onların tatlarına bakacağız. Nasıl? Güzel mi? Tiramisu'ya benziyor. Turta gibi değil. Yani tiramisu'ya çok benziyor. Güzel. Şimdi kahve gibi ama bakalım. Kahvesi bayağı iyi. Güzel mi? Gerçekten iyi. Zaten bu kahveyi çok öneriyorlardı. Fincanında tarihi yazıyor mu yine bunun? Yazıyor 1794. Diğer kafelerde de öyle. Fincanın içinde tarihi bir kafe olduğu için tarihinde yazmışlar. O zaman sana afiyet olsun. Teşekkürler, sen de mutlaka tadına bak. Eğer buraya geliyorsanız mutlaka rezervasyon yapın. Biz girdiğimizde kalabalık yoktu. Girişte çekmiştik zaten. Ama şu an bakıyorum hani saatte artık öğle saatlerine geldiği için dışarıda kuyruk var. Yani insanlar, rezervasyonsuz gelen insanlar dışarıda kuyruk yapmış. Zor değil. Sitesi üzerine tıklayarak mailinize onay maili geliyor. Onay mailinden sonra tıklayarak rezervasyon yapabiliyorsunuz. Hatta Fikmirliler'de oraya gidince bahsedeceğim. Tekrar ikinci bir SMS geliyor. Yani bunları takip ettikten sonra rahatlıkla içeriye girip mekanın keyfini çok daha rahat çıkartıyorsunuz. Dışarıda saatlerce beklemeden hemen bir online rezervasyonla daha rahat. Zaten bu videonun içerisinde göreceksiniz. İnanılmaz sıralar beklemiştik. Artık akıllandık. Sizin için de aşağıya linki koyacağız. Tıklayarak rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse bu mekanların içerisinde. Evet, kahve 6.90, tatlı da aynı şekilde 6.90. Fiyatlar da bu şekilde. Sen bayılacaksın buna, çok güzel. Çok hafif, şekeri çok fazla yok. Yani bu mekanlar içerisinde yediğim en güzel tatlı diyebilirim. Evet, bu sırada da bize abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi bakalım diyelim. Evet, Mozart'tan çıktık. Gerçekten kahvesi ve tatlısı çok güzeldi. Şimdi hemen aynı bina yapı içerisinde, bu yapı çok büyük zaten, tarihi bir yapı. Önemli kişileri ağırlamış, tarihi önemli olaylarda tanıklık etmiş aslında bu bina. Şimdi binanın öteki ucunda da Sahar bulunuyor. Sahar'ın de meşhur tatlısı var bu kısım içerisinde. Şimdi o kısma doğru geçiyoruz. Hadi bakalım. Sahil'in içerisinde ürünlerinin satıldığı yer vardı. Biz de orijinal Sahil kafeden almak istiyoruz. Hem de kutusu çok güzel. İçinde dolu mu peki? Dolu, kahve var içinde. Kahve tükettikten sonra kahve kutumuzu alır evimizin.
otelin sol tarafına doğru dolandığınızda Kafe Saar'in oraya geliyorsunuz. Biraz önce de içerisine doğru giriş yaptık. Şimdi size bu Kafe Saar'in öneminden bahsetmek istiyorum. Frans Saar, yani buranın babası diyebiliriz, 1832 yılında bir kek tarifi buluyor. Lezzetli bir kek oluyor ve gündeme damgasını vuruyor. Tarifini asla kimseyle paylaşmıyor. 30-40 yıl sonra bu Saar Oteli inşa ediyorlar. Altına da kafeteryasını inşa ediyorlar ve tarihi bir kafe oluyor. Hatta zamanın ABD eski başkanı John Kennedy'si, İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth bile bu kafeyi ziyaret etmiş gelmiş. Zaten içerisindeki ambiyansı gördüğünüz gibi böyle krallara, kraliçelere, başbakanlara hizmet ediyor. Saar ailesinin aile ağacını görebiliyorsunuz. Figürleri ve resimlerini görebiliyorsunuz içeride. Ünlü imparator ve imparatoriçe fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Eğer rezervasyonunuz yoksa biraz giriş zor olabilir çünkü yoğun, uzun kuyruklar oluyor. Özellikle saat 5'ten sonra akşamleyin insanlar yemeklerini yedikten sonra ve de turistik önemli tatillerde inanılmaz kuyruklar oluyor burada. Biz içeriye girdiğimizde uygun masalar vardı ama oturup tatlı yemek istemedik. Çünkü Fikmüller'e randevumuz var. Oraya yetişmek istiyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz. Hadi bir sonraki kafemize, restoranımıza geçelim. Viyana'nın Şinitzel'inin tarihçesine baktığımızda Figürmüller restoranının sahibi bunu bir röportajda anlatıyor. Eski çağlarda imparatorluk saraylarında farklı lezzetler tatmak için altın tozu kullanılıyormuş yemeklerde. Yani aslında lüksü ve sefayı da aslında göstermiş oluyor. Hem de misafirleri güzel ağırlamak adı altında yapılan bir şey. İmparator saraylarında böyle altın tozlu yemekler yapılınca halk da bu yemeği taklit etmeye çalışıyor. Ve eti böyle ekmek tozuna bandırarak, kızartarak altın rengini vermeye çalışıyorlar. Aslında Viyana Şinitzel'i halkın yemeği diyebiliriz yani. Sarayların altın tozlu yemeklerinden sonra Viyana Şinitzel'ini halk bulmuş. Biz de birkaç restoranda Viyana Şinitzel'ini deneyimledik. Viyana Şinitzel'i nerelerde yenir hem size onu gösterelim hem de sizin aklınızda buraya geldiğinizde hangi restoran benim için daha uygun onu karar verin. Hadi başlayalım. Evet, bir önceki geldiğimizde Figürmüller'i bekledik. Rezervasyonlarımız doldu. Alamıyoruz dedi. Beklediğimizde kalmıştık. Ama şimdi rezervasyonumuz var. Gireceğiz içeriye. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şinitzel'imizi yiyeceğiz. Şimdi o geçen yıl Christmas havasını da göstermek adına o videoya gidelim. Yarım saat bekledik ve dedi ki adam rezervasyonsuz almıyoruz. Herkese rezervasyonsuzmuş. Bütün kuyruk bitti. Oysa ki rezervasyonsuzsa o zaman boşlukları doldurabilirdik. Ama bizi almadılar. Ya en azından adam yarım saat orada bir kuyruk var yani. İnsan dükkanın önüne bakar bu kadar kuyruk neye bekliyor aga diye. Yani soğukta beklemesin bu garibanlar. Bir gönderim sen rezervasyon alıyoruz dese biz bekler miyiz burada? Nasıl? Gayet güzel. Hatta ben biraz limon da sıkacağım. Şöyle. Limonla gerçekten daha güzel oluyor. Salata nasıl? Bakalım nasıl bir şey. Patates var şu an. İnanılmaz güzel. Bunun içinde ne var böyle? Çok güzel bir sos var. Çok yakışmış. Gerçekten patatese bir şey sıkmışlar. Böyle fresh bir tat olmuş. İnanılmaz güzel.
şinistelini yedik. Gerçekten çok güzeldi. Yanında da meşhur olan patates salatasını da yedik. Gerçekten ikisi de çok lezzetliydi. Buranın tarihçesinden bahsetmek gerekirse en eski şinisel yapan mekanlardan birisi burası. Baba Figürmüller yani John Figürmüller aynı zamanda hem şarap mahzenleri açıyor, şarap üretimi yapıyor ve restoranlarında da şinisel ve patates salatasıyla ünleniyor ve çok uğrak yer oluyor. 1905'ten beri hatta kaç yüzyılı geçmiş süredir de kalitesini sürdürüyor. Şimdi şunu da eklemek lazım. Domuz etli şiniseli ünlüymüş buranın ama diğer sokaktakinde dana etli şinisel de bulabiliyor musunuz? Biz tavuk etli şiniselini tercih ettik. Gayet güzel ve lezzetliydi. Baharatları çok güzeldi. Patates salatası da güzeldi. Evet, Figmiller'den çıktık. Gerçekten harikaydı yani dedikleri kadar varmış. Geçen sefer giremediğimizde üzülmüştük. Üzüldüğümüz kadar var mıymış? Varmış çünkü güzel bir şinitsel yedik yani. Şinitsel boyutları çok büyük burada. Evet. Yani porsiyonları çok büyük açıkçası. Patates de yanında söyleyebilirsiniz. Hani 2 kişi geldiğinizde bir şinitsel bir patates söyleyebilirsiniz. Patates salatası çok güzeldi. Bir de tarihi bir yer olduğu için içerisinde tarihi fotoğraflar görüyorsunuz. Tarihi fotoğraflar. Hadi bakalım şimdi de devam edelim. Evet hadi bakalım şimdi Cafe Center'la geçiyoruz. Viyana'nın Herrengasse Caddesi'ndeyiz. Burası çok ünlü bir cadde. Çünkü Habsburg ailesine yakın olmak için soylular bu yakın Herrengasse bölgesine yerleşmişler. Hatta buraya kır evlerini yapmışlar. 1547'den beri Herrengasse olarak kalmış caddenin ismi. Şimdi bu Herrengasse Caddesi'nde bir kafeterya varmış meşhur. Ona gideceğiz. Hadi gidelim. Şu an bakıyorum ben saate. Tam 5. Tam 5. Hadi bakalım ne kadar bekleyeceğiz acaba? Ama bak önlerdeki bir adamla görüştük daha demin. Dedi ki ben dedi şurada bir yerdeydim dedi. Yani bize yakın bir yerde. 20 dakikadır şu köşeye gelmiş. Döndüğün köşe var ya oraya kadar gelmiş. 20 dakika garanti bekleriz. Bir o kadar daha varsa 40 dakika. Ben diyorum 40 dakika sen. 1 saat kesin bekleriz bence. 1 saat gibi. Evet yolu yarıladık. Saat kaç oldu? 5'i 40 geçiyor. 40 dakika oldu. Ben 1 saat demiştim. 40 dakika oldu. Bir 20 dakikada içeriye giriş olur. Daha şöyle bir sıramız var. Ben 40 dakikaya gireriz diye zannediyordum ama daha giremedik. Ama şöyle bir şey var. Adım attıkça ümidin artıyor. Yaklaşıyorsun. Daha demin şu ağaç gerçekmiş. Gerçek mi diye bakıyordum. Üzerime devrilir diye çok korktum. Aşkım da attı ilk adımı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet saat kaç oldu? Hemen bakıyoruz saat. Gözüküyor mu? Saat bekliyoruz.
Cafe Central'a girdik sonunda. Cafe Central'ın içindeyiz, siparişlerimizi de verdik. Kafenin neden bu kadar meşhur olduğu ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyoruz. 1876 yılında Viyana'da burada açılmış kafe, Sigmund Freud'in çalışmalarını yürüttüğü yer olarak da geçiyor. Hatta birçok gazetecinin de önemli siyasilerin ile toplantılarını burada yaptığı söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda maalesef tahribata uğradığı için kapatılıyor. Sonra 1975 yılında tekrar açılıyor. Ve gerçekten tarihi yansıttığı için de turistlerin ve Viyana halkının çok rağbet gösterdiği bir kafe. Öncelikle şinitseliyle başlamak istedik. Sonra da tatlıyla devam edeceğiz. Evet, iki farklı şinitzeler varmış. Bir tanesi kırmızı et olan, biri tavuk eti olan şinitzel varmış. Hem de ikisinin arasındaki farka bakmış olacağız. Evet, tatlılarımıza karar verdik. Ben Apfelstrudel yiyeceğim. Bu arada Kadir'in yediği, aslında burada Sahar diye bir kafe var. Orada çok meşhur, yıllardır orada. Burada da şansımız o tatlıdan varmış. Onu da deneyimlemiş olacağız. Hadi yemeğimizi yedik, tatlımızı da yiyelim. Sahar tatlısını Kadir için getirdiler şimdi. Biz de sorduk tabii ki de bu da aynısı mı diye. Tabii ki çok benziyor dediler. Sadece onlar reçetesini kimseyle paylaşmaya dediler. Ama Cafe Central'a gelip Sahar'a eğer uğramazsanız burada da tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Apple Strudel da bu oluyor. Ben bunu zaten çok merak ediyordum. Elmalı bir tatlısıymış. Viyana'nın orijinal. Zaten burada Cafe Central'da yememiz gerektiğini söylemişlerdi. Bu tarihi atmosferin içerisinde yemekler daha lezzetli oluyor açıkçası. Kanalımız içerisinde bulunan Viyana ile ilgili detaylı videolarımız da var. Onları da izlemeyi unutmayın. Cafe Lensmann'a geldik. Şimdi içeri doğru gideceğiz. Boş yer bulmak aslında zor oluyor ama şansımıza boş yer bulduk. Evet, montlarımızı hemen içerideki girişe teslim ettik. Arka tarafta da görüyorsunuz bu Lensmann'ın yayınları varmış, gazeteleri varmış. Her bir yayınında arka tarafımızı sergilemek için okumak isteyenlere buradan alabiliyorlar. 150 yıllık bir kafe. Ünlü yazarlar, oyuncular, tiyatrocuların seyahatlerinde mutlaka uğradıkları bir kafe burası. Güzel bir atmosferi var, yüksek tavanlı, süslemeleri, ışık detaylarıyla güzel bir restoran kafe. Kafeler serimizde bu kafeyi de tercih ettik. Çünkü en eski, en köklü kafelerden birisi. Şimdi içeri gidelim, yemeğimizi sipariş verelim. Bir bakalım buranın şinitseli nasıl olacak acaba? Aynen, denemek istiyoruz. En son bir sizin için sıralama yapacağız. Var mı? Beğendiğin var mı? Akşam yemeği yemediğimiz için akşam yemeği yeriz diye düşünüyorum. Tatlı yer miyiz burada? Tatlıyı bence farklı bir yerlerde öğlen yemekte fayda olur. Burada bir akşam yemeği yaparız, güzel bir kahvemizi içeriz. Viyana'nın ünlü kafelerinden
Cafe Landmann'a geldik şimdi. Evet, gerçekten 150 yıllık bir kafedeyiz şu anda. Güzel bir ambiyansı var gerçekten. Tarihi hissettiriyor bize. 1873 yılında açılmış bu kafe. Hatta bu etrafında, karşı tarafında Rathaus manzarası var. Yanında da parlamento, bir yanında da opera var. Onlar tadilat halindeymiş açıldığı zamanda. Yani daha buradaki cadde bile tadilat halindeymiş. Bayağı eskilere dayanan bir kafe. Bir de bu kafeyle ilgili ekleyebileceğimiz şey, ünlü bürokratlar, politikacılar, ünlü bilim adamları da buraya gelmiş. Bu bilim adamları arasında Sigmund Freud de dahil. Hatta bu kafeyi çok seviyormuş. Buraya yakın bir yerde yaşadığı için de buraya sıklıkla geliyormuş. Şimdi biz yemeklerimizi sipariş ettik. Aynı zamanda bakalım Viyana'daki en güzel şnitzel neresi yapıyor? Hadi bakalım. Evet, Cafe Landmann'dan çıktık. Güzel bir akşam oldu, güzel bir yemek oldu. Çıkarken ki montları teslim ettiğimiz beyefendi çok tatlıydı. Bize bilgilendirmelerde bulundu. Aynı zamanda montları bıraktığımız yerde kibritler, küçük hatıra kartları, dergi tanıtım, dergi magazinler oluyor. O kısımdan biz de yanımıza hatıralık aldık. Kütüphanemize koyacağız bunlardan. Evet, yemeklerden de bahsedelim mi? Yemeklerden de bahsedelim. Yemeklerden schnitzel söyledik. Wien schnitzel ve de Viyana sup tarzında bir çorba vardı. Ondan söyledik. Güzel de tatları. Yani aşırı tuzlu değildi. Zaten tarihi, kafesi bile 1800 yıllarından. Kahvesi özellikle benim çok hoşuma gitti. Biz filtre kahve söyledik. Gayet güzeldi. Buraya geldiğinizde operaya, Rathaus'a, parlamento binasına geldiğinizde, çünkü gezerken de yoruluyorsunuz. Çok da uzağa gitmeyeceğiniz, oturabileceğiniz tarzda bir kafe olduğu için lokasyon çok ideal. Evet, hadi bakalım. Şimdi Palmenhaus'a geçiyoruz. Bir diğer ünlü restoranlardan Palmenhaus'a geldik. Burası tarihte imparatorluk serası olarak kullanılmaktaymış. Yapının sol kanadı kelebek evine, sağ kanadı sera olarak kullanılmakta, orta kısmı da restoran olarak işletilmekte. Restoran içerisi botanik bahçesi gibi. Gerçekten çok güzel. Viyana'nın ünlü şnitzelini burada da tercih ettik. Aynı zamanda bu mekanı kahvaltı mekanı olarak da düşünebilirsiniz. Palmenhaus'un şnitzelini çok beğendik. Yanında kızılcık sosu ve patates salatası ile sunuldu. Yalnız diğer mekanlara göre ücreti biraz daha fazla. Nasıl? Şnitzeli beğendin mi açıkçası? Beğendim, çok güzeldi. İçerisinin ambiyansı da çok güzeldi. Sen beğendin mi? Efsaneydi, süperdi. Palmenhaus tavsiye ederiz. Viyana şnitzelini tarihi ünlü restoranlarda deneyimledik. Şimdi de size yeni bir mekan önermek istiyorum. Hühner Paradise. Onu geçkin şubesi var Viyana'da. Biz işaretli konumdaki restoranta gittik. Bu mekanın fiyatları diğer restoranlara göre daha ekonomik. Lezzeti ve sunumları çok güzel ve ayrıca çok doyurucuydu. Güzeldi, şnitzelimizi de yedik. Karnımız doydu. Evet, günü double şnitzelle kapatmış olduk böylelikle. Bakalım yarınki programımız nasıl olacak? Viyana gezinizde en az bir kez Viyana şnitzelini deneyimleyin muhakkak. Şimdi de size Viyana şnitzeli dışında yemek yediğimiz mekanlara götürüyoruz. Viyana'da alışveriş yapmak için gittiğimiz Donauzentrum'un içerisindeki sushi mekanına geldik. Bu restoranda Çin mutfağı size açık büfe halinde sunuluyor. Kişi başı ödediğiniz tutar ile sınırsız yemek yiyebiliyorsunuz. Gerçekten de çok fazla çeşit mevcut.
Evet, Çin restoranına geldik. İstediğimiz her şeyi sınırsız alabiliyoruz. Buradaki asıl soru bunlar ne? Yengeç, karides. Her şey çok güzel gözüküyor ama ya. Evet, mekanda içecekleri otomatik geliyor robotla beraber. İlginç. Her şey self servis değil. Bize abone olmayı unutmayın. Viyana şehrinin dışarısında kalan Parndorf alışveriş merkezinin oraya geldik. Alışveriş merkezinin içerisinde ünlü ve lüks markaların outletleri mevcut. Şehir merkezinde yer alan Sahar Kafe'nin bir işletmesi de burada mevcut. Alışveriş merkezinin içerisinde yer alan North Sea mekanına geldik. Viyana merkezde çokça şubesi de var. Bu mekanda size deniz mahsulleri paneli halde sunuluyor. Biz de paneli balığını tercih ettik. Evet, North Sea kısmına geldik. Siparişlerimizi verdik. 13.90. 1 euro farkla da kola alabiliyorsunuz. Gayet lezzetli gözüküyor. Aynı zamanda menülerin içerisinde farklı balıkları da tercih edebiliyorsunuz. Biz direkt klasik balığı tercih ettik. Yani size afiyet olsun. Size de iyi seyirler dileriz. Yeni bir gün, yeni bir mekan. Schimmer Platz'a doğru geçiyoruz. Mekana geldik. Bu arada restoranın adı Shumaya'ymış. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Evet, bu lokasyonun adı da Shumaya. Oranın meşhur kafesiymiş mesela. Hadi bakalım. Hadi girelim. Arkadaşlarımızın önerisiyle beraber gittiğimiz bu mekanı gerçekten çok sevdik. Kadir'le beraber hamburger tercih ettik. Yanında da tatlı patates kızartması aldık. Gerçekten lezzetleri de görüntüsü kadar çok güzeldi. Evet, şimdi mekandan çıkıyoruz. Yemekleri gayet güzeldi. Buraya gelince mutlaka buraya özel olan hamburgerini denemenizi tavsiye ederiz. Evet, hamburger tercih ettik her yerde. Şimdi istediğince değişiklik olsun istedik. Hamburgerleri de çok güzeldi. Bir de tatlı patates vardı. Normal kızartma gibi yapmışlar. Güzeldi. Başım da rahat. Direkt hemen karşı taraftan tramvaya geçiyor zaten. Viyana şehir merkezinde yer alan Sky Roof Garden'a doğru gidiyoruz. Bu mekan binanın terasında yer aldığı için panoramik manzaralı asansörler eşliğinde çıkıyoruz. Viyana'nın popüler mekanları arasında olduğu için rezervasyon eşliğinde gelmeniz önemli. Biz geldiğimizde birazcık beklememiz gerekti. Mekanın terasına doğru çıktığımızda manzara gerçekten çok güzel. Özellikle Aziz Stephen Katedrali'ni buradan görebiliyorsunuz. Viyana'da farklı bir mekan tercih etmek istiyorsanız burayı da deneyimleyebilirsiniz. Gittiğimiz bütün mekanların web siteleri üzerinden menü ve fiyatlarına bakabilir, rezervasyonlarınızı da yapabilirsiniz.
Mozart'ın son konserini verdiği tarihi kafenin oraya gidiyoruz. Evet, Cafe Fraunhofer'ın oraya geldik. Restoranlar ve kafeler serimizin son kafesi olacak. Evet, umarız faydalı bir içerik olmuştur. Kafenin içerisine doğru gireceğiz. Rezervasyon yapmıştık ama onay gelmemişti. Kapıda bir kuyruk yok. Belki rezervasyonsuz alıyorlarsa içeri girip bir kahvesini içmek istiyoruz. Hadi bakalım. Bizim şansımıza çok güzel bir masa boştu. Biz de yerleştik. Bu kekin adı buranın ev kekiymiş. House cake diye geçiyor. Ondan aldık. Bir de Americano aldık. Yorucu bir gün oldu gerçekten. Kafeler arasında dolaştık. Şimdi bu kafenin tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Köklü bir tarihi var. Özellikle bu bölgenin. Bu bölge 1300'lü yıllarda hamam olarak kullanılıyormuş. Yani tabii 1300'lü yıllara kadar burada mimari yapılar mevcutmuş. Ondan sonra buraya 1720 yılında içerisinde olduğumuz bina inşa ediliyor. 1788 yılında İmparatoriçe baş şefi buraya geliyor, lüks bir restoran kuruyor. Hatta 1791 yılında Mozart'ın son konseri de bu kısımda olmuş. Bu kafenin geçmişi ise kafe 1824 yılında kuruluyor. Şöyle söyleyeyim, bu yıl kafe 200. yılını kutluyor. Bina ise 300 yıllık bir bina. Yani tarihin tam içerisindeyiz. Şimdi bu tarihin içerisinde kahvemizi ve kekimizi tadacağız. Şimdi kekimizin tadına bakalım. Keşke bıçak da verselermiş. Şöyle pudra şekerine de banalım. Senin tarzına yaz. Ekşi mi? Kek güzel ama bana çok hitap etmiyor açıkçası. Cafe Mozart'taki ya da Cafe Central'daki kek ikisi de güzeldi. Bunun içerisinde yedikçe farklı tatlar da var. Sanırım meyveler var içerisinde. Zaten Kadir'in zevkine hitap ediyordu kek. Ama benim hoşuma gitti şöyle. Yerken farklı tatlar da alıyorsunuz. Yedikçe böyle farklı aromaları da tatmış oluyorsunuz. Fena değil yani. Buranın meşhur kekiymiş, ev kekiymiş. Buraya gelince yine de denemek isterdim. İyi ki de denemişim. Güzel. Double espresso'dan yapmışlar. Biraz yoğun olmuş ama güzel olmuş. Beğendim. Şimdi Ela öyle deyince çekindim aslında çünkü seçimi ben yapmıştım. Aslında bana göre de başka bir yerde yiyemeyeceğiniz tarzda bir kek seçtim zaten özellikle. Diğerleri hep tanıdık keklerdi. Cheesecake olsun, çikolatalı kek olsun. House cake diyordu. Böyle bir tipi de değişikti, farklıydı. Onu seçtim. Ekşili elma, altında haşhaş ve fındık parçaları var içerisinde. Üstünde de pudra şekeri var. Farklı. Yani daha önce yediğim başka hiçbir keke benzemiyor. Ama aman aman bir özelliği var mı? Bence var. Ben çünkü haşhaşı çok seviyorum. Haşhaşı bu tür tatlılarda kullanılması da gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani özellikle kahve arayışı içerisindeyseniz Cafe Mozart'ın kahvesi gerçekten çok güzeldi. Tatlı bazında düşünecek olursak Cafe Mozart'ın tatlısı gerçekten çok güzeldi. Peki bu mekan, diğer mekanlardan ayrı özelliğine değinecek olursak bu mekan sakin. Vaktinizin çoğunu burada harcamak istiyorsanız, yani dinlenmek istiyorsanız tercih edilecek kafe gerçekten. Diğerlerinde bir curcuna var. Bir sıra var, bir koşuşturmaca var. Gelen giden bir akış var. Burada böyle bir telaşa yok. Evet, yedik, içtik, gezdik. Bayağı da güzel eğlendik ve keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır bu içerikten. Viyana 1, Viyana 2 ve Viyana kafe ve restoranlarla dolu dolu bir Viyana içeriği olmuş oldu. Bence şinitsel bakımından ilk yorumlandırmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü Viyana deyince akla hemen Viyana şinitseli geliyor. Bir kere herkesin dediği gibi tabii ki Fickmüller bir numaraydı. Kafeler kısmına gelecek olursak şinitselleri güzeldi, lezzetliydi. Tatlı anlamında da ben Cafe Mozart turtasını çok beğenmiştim. Çok güzeldi. Konum, lokasyon, tavsiye isterseniz aşağıdan yorum kısımlarına ya da sizin bizim eksik değindiklerimiz de olabilir mutlaka. Aşağı yorum kısmına eklerseniz seviniriz. Hem diğer gelecek olanlar için de bir kılavuz niteliği olmuş olur aslında. Lütfen bu sırada kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.
Aynen. Bize abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.